Arkadaşlar merhabalar, yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Hollanda sevkiyatımız geldi. Şöyle hepsini tek tek türleri inceleyelim istiyorum birlikte. Şimdi arkadaşlar birçok model var. Yüzlerce farklı model. Hepsini tek tek elimden geldiğince sizlere açıklayıcı olarak anlatmak istiyorum ki merak ettiğiniz türleri hem öğrenin hem de bilmediğiniz varsa işte kokulu mu kokusuz mu bunları da öğrenerek almak istediğiniz türleri keşfedebilirsiniz. Çok güzel modeller var. Hele ki bu haftaki Hollanda sevkiyatı gerçekten muazzam. Hemen şöyle başlayalım yavaştan ürünlerimize. Şimdi arkadaşlar şöyle bir güzelliğimiz var. Mor bir buket. Mor bir buket son. Şu şekilde doluluğunu göstereyim size. Şu anda dükkandayız. Bu şekilde bir bukettomuz var. Kokulu bir tür değil ama çok güzel. Şöyle Las Vegas. Bildiğiniz maket gibi, plastik gibi çiçeği oluyor arkadaşlar. Ve neredeyse 10 ay kadar çiçekli kalabilir. Yani bitki yerini sevdiği zaman 10 ay kadar çiçekli kalabilir. Böyle tam bir gold sarı, altın sarısı. Yerini sevdiğinde de mis gibi devamlı açar, plastik gibi çiçeği olur arkadaşlar. Ama bu türün şöyle bir özelliği var. Bir tık nazlı, suyu çok sevmiyor. Yani bu bitkiyi aldığınızda sularken dikkat etmeniz lazım. Şöyle çikolata kokulu diye söylenilen esme bitkimiz var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bakın nasıl da pıtır pıtır dal ve tomurcuk vermiş. Çiçeğini de şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın harika bir formdadır. Kenarları böyle hafiften sarı çizgisi var. Çiçekleri de yine aynı şekilde plastik gibi ve bitkimiz böyle çikolatamsı kokusu var arkadaşlar. Güzeldir. Tavsiye ederim ve çok da sattığımız bir tür. Paprika. Biz bu kızı çok seviyoruz. Çok tatlı bir turuncu renkte. Hafiften de kokusu olduğu söyleniyor. Ve sıradaki bitkimize geçelim arkadaşlar. Pikachu. Pikachu'yu çok severim. Ben de yeri gerçekten ayrı. Neden derseniz herkesin almasını isterim. Şiddetle tavsiye ederim. Yani bakın şöyle yakından bir inceleyelim. Çiçekleri zaten çok güzel. Ve tür gördüğünüz gibi arkadaşlar devamlı böyle pıtır pıtır her yerinden dal veriyor. Opti'de oluyor bizim aldığımız sevkiyatta genelde ve gerçekten çok çalışkan. Bitki de yavru vermeye çok müsaittir. Özellikle yavru orkide arıyorsanız, hani orkide aldığımda yavru versin isterseniz bu bitkiden tercih edebilirsiniz. Hem bir sürü çiçek verecek hem de size yavru verecek. Sonrasında arkadaşlar devam edelim. Şu bakınız, sıradaki güzelliğim King Dalmatian isminde bir biglip. Biglip dediklerimizin böyle alt kısımları, dudaklarının alt kısımları çiçeklerin yayık oluyor, böyle daha açık oluyor. Çok çalışkan bir bitki. Öncelerinde bu Asyalı fide olarak geliyordu arkadaşlar. Şu anda çiçekli haliyle de Hollanda sevkiyatında geliyor. Yan dal veren bir tür. Gerçekten çok çalışkan ve herkese çok tavsiye ettiğim bir tür. Bu haftaki sevkiyatta da bize 10 adet kadar geldi. Ve şöyle bir başka güzelliğimize geçelim. Bakın arkadaşlar, bildiğiniz yağlı boya gibi. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Gerçekten çok güzel. Pıtır pıtır yan dal vermiş, tomurcuk vermiş. Şöyle yakından da çiçeğini inceleyelim. Harika bir görüntüye sahip arkadaşlar. Şunu kesinlikle tavsiye ederim. Ve 12 potta toprakta gelmiş arkadaşlar. Kokulu değil bu arada bunlar. Uzunlukları da 70 santim, 60-70 santim civarında diye düşünüyorum. Bir başka güzelliğimize geçelim. Bu da aynı şekilde kokulu değil. Ve bakın nasıl da güzel görünüyor değil mi çiçekleri? Böyle biglip dediğimiz türden yine. Çiçekleri bayağı kalın. Bir sürü tomurcuk veriyor, çiçek veriyor. Ve görseli de gerçekten çok güzel. Şöyle devam edelim bakalım başka neler gelmiş. Şimdi arkadaşlar Buketto, bilenler biliyor, izleyenlerden çoğunuz biliyorsunuzdur artık. Buketto arkadaşlar şöyle göstereceğim. Beyaz oluyor, böyle alt kısımları yeşilli falan oluyor, bir sürü tomurcuk veriyor, yan dal veriyor. Bitki bir de yavru vermeye çok istekli ve müsaittir. Siz normal bakımına devam ederken bir bakmışsınız orkideniz yavru vermiş. Yani o kadar çalışkandır. Bütün çiçeklerini açtığınızda bildiğiniz gelin buketi gibi oluyor. Yani Buketto'dan eğer ki evinizde yoksa, hala daha sahiplenmediyseniz kesinlikle tavsiye ettiğim bir tür. Şöyle daha yakından da çiçeğini merak edenler için çekmek istiyorum. Fiyat olarak da genel itibariyle uygun oluyor arkadaşlar. Yavrulu ve yavrusuz olarak seçme imkanınız olacak. Bir diğer bitkimize geçelim. En
En sevdiğim renklerden bir tanesi arkadaşlar. Summer Song kokulu bir bitki arkadaşlar bu. Özellikle günün böyle belirli saatlerinde kokmayı seviyor. 12 potta Opti'den geldi. Gerçekten çok güzel bir bitki böyle. Gördüğünüz gibi zaten siz de fark ediyorsunuz. Yan dallar vermeyi çok seviyor. Çiçeğin de tam böyle görselini çekeyim. Gökkuşağı gibi renkleri var böyle. Pıtır pıtır, pembe, sarı tonlarında çok güzel bir bitkidir. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Buket gibi, bildiğiniz buket gibi bronz budalar geldi bu haftaki sevkiyatta. Şöyle de göstereyim bronz budanın size tam olarak görselini. Rengi çok tatlı ve bu orkidemiz yoğun kokulu orkide segmentindedir arkadaşlar. Bitki hem yoğun kokulu olmasından çok seviliyor, hem de şöyle gördüğünüz gibi bir sürü yan dal verdiğinden devamlı çiçek açıyor. Şöyle bakın. Harika bir formda, harika bir dolulukta sizler için özenle seçildiğinden emin olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle devam edelim. Kokulu bronz budayı da inceledik. Bakın bir tane daha göstereceğim. Nasıl dolu ama, değil mi? Bronz budamızı da inceledikten sonra şöyle A kalite segmentinde bir başka orkidemiz daha var. Bakın parfüm yazıyor gördüğünüz gibi. Mickey Flora ismi bu güzelliği. Şöyle de yakından çiçeğini sizlere göstermek istiyorum. Rengi harika ve bildiğiniz parfüm kokuyor. Çok yoğun parfüm kokuyor. Kesinlikle yoğun kokulu almak isteyenlere tavsiyem olan bir türdür Mickey Flora. Yani özellikle şöyle şu poşeti salladığım anda bile muhteşem bir parfüm kokusuna maruz kalıyorum burada. Ama özellikle orkidelerin kokuları şahane arkadaşlar. Mickey Flora'dan da elimde 20 adet kadar var bu sevkiyatta. Şimdi şöyle devam edelim. Gözüme çarpanlardan hızlıca. O kadar çeşit var ki çok fazla vakit alacak videoda. O yüzden bir tık hızlı devam etmek istiyorum. Şöyle bir diğer bitkimize geçelim bakalım. Indian Summer isminde olan bir güzellik. Zoro olarak söylüyoruz biz bunu daha kolay biçimiyle. Çok dayanıklıdır. Böyle plastik gibi çiçekleri var arkadaşlar Zoro'nun. Bir sürü tomurcuk veriyor, bir sürü yan dal veriyor ve gerçekten çok dayanıklıdır. Susuzluğa dayanıklıdır. Su olsa da dayanıklıdır. O kadar dayanıklı ki bildiğiniz plastik gibi. Çiçek büyüklüğünde şöyle sizlere göstermiş olayım merak edenler için. Bu arada Zoro kokulu değil arkadaşlar. Kokulu türlerden değil. Şöyle bir güzelliğimiz geldi. Sadece bir tane var bundan. Bakın ama çok tatlı değil mi? Çok beğendim ben bu kızımızı. Devam edelim bakalım. Başka ne varmış? Canlar Limpopo var. Yeni gelen sevkiyatta. Biz bu bitkiden çok sattık. Gerçekten çok gönderdik. Çok kişiye sahiplendirdik. Çok tatlı görünüyor çiçekleri. Gördüğünüz gibi yakından da çekiyorum. Ve kenarları böyle çizgili gibi sarı turuncu tonlarında. Ve zaten inanılmaz bir formda gelmiş bize. Sadece bir tane var bu sevkiyatımda. Ama kokulu değil. Sadece görseli yeter bunun. Pıtır pıtır çiçek açıyor. Bir sürü yan dal veriyor. Çiçeksiz kalmaz bu türde. Ve dediğim gibi dayanıklı türlerden. Şöyle devam edelim. Gözüme çarpan yuka oluyor. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Yuka'nın. Şöyle daha net olacak. Yine rakımıza koyalım ve birlikte inceleyelim. Canlar yuka harika formda yine aynı şekilde. Bitkinin rengi çok farklıdır diğerlerine göre. Ve şöyle beyaz dudaklara sahip. Bildiğiniz yapı olarak plastik gibi. Buket gibi açar. Suyu çok fazla da sevmiyor. Bu konuya dikkat edelim arkadaşlar. Suyu çok seven bir tür değildir. Bitki böyle bir sürü yan dal veriyor ve yan dallarından devamlı açıyor. Tomurcuk verir, çiçek verir. Gerçekten çok çalışkan bir tür yuka. Eğer hala sahiplenmediyseniz tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle devam edelim hızlı bir şekilde. Yukalarımız var, beyaz buketlerimiz, skantiyon kokulu, odoryon kokulu. Odoryonlarımız da çok güzel arkadaşlar. Bildiğiniz parfüm kokusu. Tabii ki her orkidenin kokusu birbirinden farklı oluyor. Onu da size söyleyeyim. Yani bir tane orkide aldığınızda diğerleriyle aynı kokuya sahip olmuyor. Hepsinin ayrı kokusu var. Şöyle bakın. Bir diğer orkidemizi gösteriyorum. Gerçekten çok güzel. Harika bir formda. Dolu.
Biz buna portakal diyoruz ama Lülün Orange diyen arkadaşlarımız da var. Ben genelde Türk olsun hani yerli milli portakal diye tanıtıyorum. Ve bildiğiniz portakal gibi kokuyor zaten arkadaşlar bu türde. Odoryonumuz demiştik, harika. Kesinlikle tavsiye ettiğim. Zaten odoryon, skantiyon ve difüzyon ayrılmaz üçlü diyorum ben bunlara. Bir diğer bitkimizi göstereceğim. 10 dakika olmuş bile. Bakar mısınız şunun renginin güzelliğine? Table Dance. Arkadaşlar bu türde yavruya çok yatkındır. Yavru vermeyi çok sever. Dalından olsun, gövdesinden olsun devamlı yavru veriyor arkadaşlar. Pıtır pıtır da çiçek veriyor. Gerçekten çok satılan bir tür, talepte olan bir tür. Çubuk takılmıyor bunlara. Poşetinden çıktığında böyle etrafa sarkık bir vaziyette duruyor. Ve gerçekten de hoş bir duruşa sahip. Table Dance bu arada kokulu arkadaşlar. Bilmeyenler için söylemiş olayım. Part 2 ile devam edelim. Şöyle de tekrardan hızlıca incelediğimiz orkidelere bakalım.